Bu arada Michael Apafi, Ali Paşa'nın yardım güvencesiyle teselli bulmuştu. Kendini Segesvar'a atmış ve orada bekliyordu. Şansın çarkının döneceği o anı. John Kemen'i ona karşı geniş bir orduyla açıklama yapmıştı. Yanında etkileyici Alman ve Macar askerler diziliydi. Ama ordusunun asıl ihtiyacı, girişimci bir generalden başkası değildi. Michael Apafi'nin böyle bir ev sahibine karşı çıkaracağı pek bir şeyi yoktu. Birkaç yüz inatçı, disiplinsiz Szekler mızrakçısı, birkaç Sakson Burker ve toplamda Kemen'in ordusunun ancak 1/10'ını oluşturan Mavi Yeniçerilerden ibaret bir koruma. Bu nedenle, kardeşi Prens Stephen'ın tavsiyesiyle hareket etti. Segesvar'da tamamen savunmada kalmaya karar verdi. Yardımcı kuvvetler ona Türk koruyucusundan ulaşmalıydı. Bu karar Sakson Burgerleri büyük ölçüde memnun etti. Çünkü onlar, kendi şehirlerinin duvarlarının arkasında kendilerini savunmakta iyiydiler. Ama açık alanda hiç rahat hissetmezlerdi. Szekler içinse Apafi'nin kararı tam tersi bir etki yarattı. Nalaczi'nin görevi, Szekleri savaşçı bir ruhta tutmaktı. Bir akşam hepsini meyhaneye götürdü ve içlerine öyle bir coşku doldurdu ki, gün doğduğunda pencerelerin altında gürültüyle yürüdüler. Prensin üzerine düşmeleri gerektiğine dair her türlü yemin ettiler. Şehir kapılarının hemen açılmasını istiyorlardı. Kemeni'ye saldıracaklar ve ölüme kadar savaşacaklardı. Prens ve danışmanları büyük bir endişeyle aralarına indiler. Her yönden göstermeye çalıştılar. Kemeni'nin suitinin tek başına, tüm Szeklerin toplamından daha güçlü olduğunu. Ordusunun en az yarısı tüfeklerle donanmıştı. Saksonlar dışında neredeyse kimse ateşli silah kullanmayı bilmiyordu. Bir kapıdan dışarı çıkarlarsa, düşman diğerinden girecekti. Ve sonra ne içeride ne dışarıda olabilirlerdi. Ama Szeklerin kafasından o fikri çıkarmak mümkün değildi. Ya düşmana karşı yürümemize izin vermelisiniz, ya da eve döneceğiz, diye bağırdılar. Önümüzdeki 10 yıl boyunca burada yatmak istemiyoruz, tıpkı Troyalılar gibi. Evde yapılacak işler var. Bu nedenle, her birimize düşmanlardan birer pay ayırın. Herkes dışarı çıksın, kendi adamlarını öldürsün ve sonra Allah'ın adıyla bizi gönderin. Abluka altına alınmaya boyun eğmeyeceğiz, köpek ve fare etiyle geçinmeyeceğiz. İyi dostlarım, dedi Apafi, ultimatomunu açıkça ortaya koyarak, eğer burada durmayı sevmiyorsanız, herkes eve gitsin. Ama benim koşullarım sadece delilikti. Szekler tek kelime bile boşa harcamadı. Cüzdanlarına el koydular, mızraklarını omuzlarına aldılar ve Segesvar'dan, sanki hiç bu işle ilgileri yokmuş gibi çıkıp gittiler. O andan itibaren Szekler, Apafi'nin son gününe kadar onun düşmanı oldu. Ertesi gün, Kemeni'nin ordusu, Apafi'nin bulunduğu kasabanın duvarlarının altında duruyordu. Şimdi kapıları koruyacak kadar silahlı adamı bile zor vardı. Kuşatma operasyonları, en fazla savaş deneyimine sahip olan Wenzinger'e emanet edildi. Bu büyük general, büyüdüğü okulun öğrettiği gibi, önce yerin her santimini dikkatlice inceledi. Sonra her pozisyonu temkinli bir şekilde işgal etti. Her olasılıkta önem kazanabilecek noktalara dikkat etti. Kuşatan orduyu her noktada koruma altına aldı. Kısacası, hazırlıklarını sistematik bir çalışma düzeniyle ortaya koydu. Ve tam kuşatmayı gerçekten düşünmeye başladığında, ona haberler ulaştı. Türk yardımcı birliklerinin yürüyüşe geçtiğini bildiren haberler. Bunun üzerine, hala kendi sistemine sadık kalarak, dağınık kuvvetlerini yeniden yoğunlaştırdı. Macar soylularından en az bir adamın onu takip edeceğine güvenerek Türklere karşı yürümeye hazırlandı. Ama John Kemen'i, ilerleyerek karşı çıkmak istemiyordu. Türk birliği yeterince güçlüyse ve kuvvetlerini kaçırmak zorunda kalırsa, Segesvar'ı arkasında bırakırdı ve böylece iki ateş arasında kalırdı. Bu yüzden Kemen'i, rakibinin hücumu karşısında geri çekildi. Naci Szöllős'teki kampını izlerken, Kuçsuk Paşa'nın süvarileri, Klerianların gürültüsü arasında sakin bir şekilde Segesvar'a girdi. Apafi, 3 gündür yalnızca kaygıdan dolayı ne yiyebilmiş ne içebilmişti. Kendi hatası olmadan düştüğü bu durumdan kurtarılacağı haberini nihayet aldı. Geç saatlerdi. Kuçsuk Paşa zorlu bir yürüyüşten sonra, az kullanılan dağ yollarını aşarak kasabaya girdi. Apafi onu karşılamak için dışarı çıktı ve Türkleri koruyucu melekler gibi selamladı. Ama içinde büyük bir şaşkınlık vardı. Askerleri 2 ya da 3 kez saydıktan sonra anladı, onlar, karşısındaki güçlerin ancak 5'te 1'iydi. "Ekselansları," dedi paşa huzursuzca, "bu küçük grupla ne yapmak istiyor?"
Gökteki insanın kaderini okuyan tek Tanrı bilir, diye kısa ve katı bir şekilde yanıtladı Kuçsuk. Prens ondan başka bir şey çıkaramadı. O gece Türkler çadırlarını kurdu. Pazar meydanına, prensin konutunun hemen karşısına. Apafi, o kadar uykusuz gecenin ardından nihayet dinlenmenin tadını çıkarabiliyordu. Pencerelerinin altından savaş atlarının hırıltısını duymak kalbini sevindiriyordu. Nöbetçilerin kılıç şakırtısı, yavaş yavaş onu rahatlatıyordu. Bu ordu en azından bir süre kendini savunabilirdi ve bu arada birçok şey olabilirdi. Gün doğmadan çok önce, tahta çakma sesi onu uyandırdı. Türk süvarilerinin atlarını sabah erken saatlerde beslediğinin alışılmış işaretiydi. Atlarını çok erken besliyorlar, diye düşündü prens ve diğer tarafa dönüp tekrar uyudu. Hala yarı rüya görürken, dervişlerin şarkılarını duydu. Uyanık olanları bile uyutacak şarkılar. Sonra yüksek ve ani bir trompet patlaması majesteleri uykusundan uyandırdı. "Aman Tanrım, bunlar gece yarısı neyle ilgili?" diye sinirle bağırdı. Kalktı, pencereden dışarı baktı ve Türklerin hepsinin karanlıkta hareketsiz atların üzerinde oturduğunu gördü. Sonra ikinci bir işaret geldi. Tüm atlılar harekete geçti. Atların toynakları kaldırım taşlarına çarpmaya başladı. Nöbetçilerin sloganları sessiz geceye yankılandı. "Bu paşa çok huzursuz bir adam," diye düşündü Apafi. Gece bile, bu kadar yorgunluktan sonra, adamlarını uygun dinlenmeden mahrum ediyor. Ve bununla birlikte tekrar döndü, daha tatlı bir uykuya daldı. Ertesi sabah uyandığında güneş gökyüzünde çoktan yükselmişti. Apafi görevlisini, Faktotum John Kısere'yi çağırdı. İlk sorusu şu oldu: "Paşa ne yapıyor?" "Dün gece kasabadan ayrıldı, efendim. Bir haberci gönderdi, şafaktan beri dışarıda bekliyor, mesajını iletmesini bekliyordu." "Hemen içeri girsin," diye bağırdı Apafi ve aceleyle giyinmeye başladı. Stephen Apafi, Nalajzi ve Dajzo, prensin dairelerine Kuçsuk'un habercisiyle aynı anda girdiler. Onlar da prensin uyanmasını 2 saattir bekliyorlardı. Paşanın mesajını duymak için sabırsızlanıyorlardı. "Çabuk konuş," diye bağırdı Apafi, yere eğilen Türk'e. Adam kollarını göğsünde kavuşturdu ve dedi: "Yüce Prens, efendim Kuçsuk Paşa, size bu sözleri söylüyor hizmetkarının ağzından, Segesvar'da sessizce kalın ve iyi neşeyle olun. Yanınızdaki askerler duvarları nöbette tutsun. Bu arada efendim Kuçsuk Paşa Comkemeni'ye karşı yürüyor ve nerede karşılaşırsa onunla savaşacak. Evet, yine de kaybetse bir adama ev sahipliği yapar ama onunla ölümüne savaşacak." Prens bu haberler karşısında o kadar şaşırdı ki, tek kelime edemedi. Kuçsuk'un kuvvetleri Kemeni'ninkinin neredeyse 5'te 1'iydi. Dahası, zorunlu yürüyüşlerden hala yorgunlardı. Bu koşullarda zafer beklemek, mucize aramaktı. "En kötüsüne karar verelim ve Tanrı'ya güvenelim," dedi Stephen Apafi. Ve koşullar göz önüne alındığında, bu belki de söylenebilecek en mantıklı şeydi. Michael Apafi olayların kendi gidişatına bıraktı. Duvarları korumak isteyen varsa, bunu yapmakta özgürdü. Komutanlar kendi başına hareket etti, askerler ise hiçbir şey yapmadı. Diyarın kaderi, kelimenin tam anlamıyla Tanrı'nın elindeydi. Çünkü insan eli tamamen çekilmişti. Ama prens bir şey yaptı. Yaşlı Kısere'yi kilise kulesinin tepesine gönderdi. Yaklaşan askerleri gördüğü anda efendisine haber vermesini istedi. Comkemeni, Segesvar'dan birkaç saatlik mesafedeki Naci Zöllös'e yerleşmişti. Karargahını oradaki papaz evine kurmuştu ve bugün hala küçük bir oda gösterilmektedir. Son kez uyuduğu o oda. Bahçedeki yuvarlak tepede güzel küçük bir ahşap yazlık ev vardı. Prens yemeğe oturdu ama hiç bitiremedi. Macar beyefendileri, Wenzinger ve prens arasında kampanya planı hakkında uzun bir tartışma yaşandı. Kimileri kasabayı fırtına gibi ele geçirmek istiyordu, kimileri ise abluka ile açlıktan düşürmeyi tercih ediyordu. Wenzinger başını salladı. "Beyler, kendi fikrimi de ifade etmeme izin verin," dedi deneyimli Alman. "Ben yaşlı bir askerim. Her türlü seferde dolaştım. Savaşta sayıların değerini biliyorum. Ama aynı zamanda pozisyonun değerini de. Ve birini diğeriyle nasıl tartacağımı da. Deneyimlerimle öğrendim ki, 100 kişi, avantajlı koşullar altında genellikle 1000 kişiyi geride bırakabilir. Coşkunun ya da kayıtsızlığın sayıları nasıl çarptığını ya da azalttığını da bilirim. Çeşitli silah türlerinin göreceli önemini hesaplarım. Ve vatanseverliğin askeri değeri benim için bilinmez bir şey değildir. Şimdi, bizim 10.000 adamımız var.
karşılarında ise en fazla 3000. Ama şunu göz ardı etmemeliyiz, Macar kuvvetlerinin büyük çoğunluğu süvariden oluşur ve süvariyle duvarları aşmak açıkça imkansızdır. Neredeyse imkansız olan ikna etmektir. Atlı Macarlar, yaya savaşmaya alışkın değildir. Şunu da belirteyim, Macar savaşçı, yabancı bir düşmanla yüz yüze geldiğinde gerçek bir kahraman gibi görünür. Ama onu kendi ülkesine karşı savaşmak üzere çağrıldığında, sanki sadece topuklarına koymak için ilk bahaneyi bekliyormuş gibi tembel ve kayıtsız olur. Bunu yeterince sık yaşadım. Ayrıca, çok iyi nişancılar olarak tanıdığım bir Sırp birliğimiz var. Eğer o kasabanın duvarlarının arkasında güvende olsalardı, 10 kat üstünlüğe karşı bile direnilebilirdi. Ama bu halkın dış tahkimatları neredeyse değersizdir. Savunmaya yeter, ama bir kaleye saldırmaya değil. Bu yüzden, duvarları mümkün olan en kısa sürede aşmamız gerekir. Ama topumuz yok. Saha topçusunu almak için Temesvar'a kadar birini göndermemiz gerekiyor ve oralar berbat yollar. Komutanın bizim emirlerimize uyarak topları gönderip göndermeyeceği de ayrı bir soru. Bu arada Ali Paşa taze askerlerle dönebilir ve tüm emeğimizi kaybederiz. Bu nedenle düşünüyorum ki, burada daha fazla kalmamamız gerekiyor. O kaleyi ne saldırıyla ne abluka yoluyla fethedemeyiz. Öte yandan, düşmanın açık alana çekilecek kadar deli olacağını da varsayamayız. Bu koşullarda yapabileceğimiz en akıllıca şey, gecikmeden Macaristan'a doğru yola çıkmak, takviye ve topçu toplamak, sonra düşmanı açık bir çarpışmaya zorlamaktır. Kemeni, bu kadar uzun konuşmalara alışkın değildi. Wenzinger daha sözünü bitirmeden, tüm kampanya planı en ufak bir düşünceyi bile hak etmiyormuş gibi, onu anlamsız bir sabırsızlıkla kesti. Bay General, bunları öğleden sonraya bırakın. Akşam yemeğinden sonra her şey bambaşka görünür. Hayır, akşam yemeğinden sonra olmaz, diye sert konuştu Alman. Zaman kaybedilemez. Savaşın ortasındayız, her saatin değeri var. Burada meseleler yıllarca tartışılabilecek bir meclis değiliz. Bu saldırıya Macar beyefendiler içtenlikle güldüler. Wenzinger'i kolundan tutup şakalaşarak ziyafete çektiler. Akşam yemeğinden sonra bolca zaman olacak, diye bağırdılar. Vay canına, dedi Wenzinger, yarı şaka yarı öfkeyle. Bu gerçekten güzel bir şey, emirlerinize itaat etmek dışında her şeyi yapacak askerlere sahip olmak. Masada tek kelime etmedi. Ama fazlasıyla içti. Masanın bu neşeli ortasında, John Uzdi kapıdan içeri girdi. Yüzü korkuyla bembeyaz, heyecandan neredeyse konuşamıyordu. Majesteleri, Segesvar yönünden yaklaşan büyük toz bulutları görüyorum. Prens başını haberciye çevirdi ve ağır bir soğukkanlılıkla dedi. Toz bulutlarına bakmak seni tatmin ediyorsa, istediğin kadar bakmaya devam et. Ama Wenzinger yerinden fırladı. Onlara ben de bakacağım, diye aceleyle bağırdı. Ağır atının eğerlenmesini emretti. Muhtemelen düşman bize daha da yaklaşmak için geldi. Diğerleri bu konuda kendilerini yormadı. Eğlenmeye devam ettiler. Ama birkaç dakika içinde Wenzinger geri döndü. Bir askerin planının başarıya ulaşmak üzere olduğunu gizleyemiyordu. "Zafer, beyler," diye bağırdı. "Düşman bize karşı tüm gücüyle yürüyor. Eğer bu sadece bir dikkat dağıtma değil de gerçek bir saldırıysa, gün bizim." Bazı beyefendiler hemen yerlerinden kalktı ve kılıçlarına sarıldı. Ama prens oturmaya devam etti. "Hala uzak mı?" diye tembelce sordu Wenzinger'a. "Yarım saatlik yürüyüşle bile değil," diye haykırdı general, gözleri parıldayarak. "O zaman biraz daha yaklaşsınlar. Bu arada oturun yanımızda." "Lanet olsun, yapmayacağım," diye bağırdı general öfkeyle. "Kuvvetlerimi toplamak için neredeyse yeterli zamanım bile yok. Ama neden toplasın ki onları? Bırakın düşmana doğru ilerlesinler, belki hayatından korkup geri dönmüştür." "Evet, ama onları korkutmak istemiyorum. Çevrelemek istiyorum. Ordunun yarısıyla karşılarına çıkacağım. Kalanını şu şekilde dağıtacağım, bir bölüm mısır tarlalarından süzülüp geçecek, düşmanın kasabaya çekilmesini kesecek. Bir diğeri Değirmen Barajı'nın üstünden yanlardan saldıracak. Üçüncüsü ise rezervde kalacak. Majesteleri, mahkemenizle birlikte rezerve katılacak." "Ne?" diye bağırdı Kemeni, derinden alınmış. "Ben rezervde mi? Gerçek bir Macar prensin yeri her zaman savaşın ön saflarıdır. Eskiden çok iyiydi. Ama genel bir çatışmada değerli kişilerin sürekli bakıma ihtiyacı vardır. Aksi takdirde herhangi bir kaza olursa ve sadece komutanların önünde bulunurlarsa, ciddi şekilde taktiklere müdahale ederler.
Ancak, eğer majesteleri gerçekten istiyorsa, batonumu hemen size teslim ederim ve rütbeler arasındaki yerimi alırım. Burada yalnızca bir generalissimo için yer var. Yerini koru, istediğini al, ama dua ederim, kendi konumumu seçme hakkımı bırak bana. Bu seni hiç etkilemez. Ve Kemeni, birkaç beyefendiyle birlikte masada kaldı. Wenzinger gerekli hazırlıkları zar zor yapmıştı ki haber geldi, ordunun savaş düzeninde olduğunu bildiriyordu. Kemeni soğukkanlılıkla ayağa kalktı ve kılıcını beline bağladı. Ama zırh giymeyi reddetti. "Neden giyeyim?" diye bağırdı. "Kalbin daha mı cesurca atar bir posta arkasında?" Bu yüzden ona en görkemli savaş atını getirdiler. İki güçlü damat zorlukla tutabiliyordu onu. Kömür siyahı, ateşli gözlü at sıçrıyor ve yerinde duruyordu. Burun delikleri buhar çıkarıyordu. Beyaz köpüklü ağzından göğsüne pul pul akıntılar dökülüyordu. Uzun kuyruğu neredeyse yere değiyordu. Kemeni eğere atıldı, kılıcını çekti ve 4 nala ön cepheye koştu. Herkes onun ustalıklı biniciliğine hayrandı. Cepheye ulaştığında, muhteşem savaş atı hızlı bir tempo tutturdu. Toynakları yere sert bir ritimle çarparken, başını selamlarcasına sallıyordu. Askerler bir anda, "Eljen!" diye bağırarak seslerini yükseltti. Tam o anda, prensin atı tökezledi. Şiddetle öne doğru iki diz üstüne çöktü. Ağzındaki gümüş gem içe girdi. Yalnızca prensin olağanüstü becerisi onu başını eğerden uçurmaktan kurtardı. Suiti hızla yanına geldi. "Bu kötü bir işaret, majesteleri," diye kekeledi Alexius Betlen. "Majesteleri başka bir ata binmeli." "Bu kötü bir alamet değil," diye yanıtladı Kemeni. "Çünkü atım beni atmadı. Yine de, majesteleri, bineğinizi değiştirmek iyi olur. O at korkmuş, sadece geri çekilecektir." "Yerimi koruyacağım," dedi Kemeni meydan okuyarak. "En azından kehanetlerin ne benim için ne de korku için anlam taşımadığını göstermek için." Ve kırık kısmın yerine başkası getirilmesini emretti. Tam o anda Kuçsuk Paşa'nın trompetleri saldırı sinyali verdi. Türk süvarileri, boynuzları dışa çevrilmiş yarım ay şeklinde bir düzende ilerledi. Kuçsuk bizzat ortada yer aldı. Bugün paşa alışılmadık derecede muhteşem bir kıyafet giymişti. Kaftanı zengin çiçekli ipekten ve altın işlemeli bir parçaydı. Altında altın kumaştan bir dolman görünüyordu. Pahalı bir doğu şalı belini sarıyordu. Mücevherlerle süslü kılıcı arkasından parıldıyordu. Bir elmas agrafe ile sabitlenmiş şahin tüyleri türbanında dalgalanıyordu. Atı da ona yakışıyordu. İnce başlı, uzun ve bükülmüş yelesiyle gururla başını geriye atan at, zengin püsküllü eğer beziyle görkemini pekiştiriyordu. Bir tür altın ağa tüm gövdesini sarıyordu, kenarlarından büyük, çıngırdayan altın yarımaylar sarkıyordu. Kuçsuk Paşa, Kemeni'nin askerlerini fark eder etmez atından indi. Yüzünü yere yasladı. 3 kez toprağı öptü. 3 kez dizlerinin üzerine yükseldi ve yüzünü cennete kaldırarak Allah'ın adını andı. Sonra tekrar atına bindi. Oğlunu çağırttı. Türbanından şahin tüylerinden birini kopardı ve genç kahramanın sarığına taktı. "Şimdi ev sahibinin sol kanadına git ve cesurca savaş. Çünkü sen de düşmanın elinden düşmeli ve önümde ölü yatmalısın. Bundan fazlası, uçmaktı. Ve bu benim kılıcım," dedi, yanındaki kızılı yumruğuyla vurarak, "seni öldürürdü." Feriz Bey saygıyla başını eğdi. Babasının kaftan eteğini öptü. Gururla verilen göreve doğru 4 nala koştu. Her gözün babasının sarığına taktığı şahin tüylerine sabitlendiğini hissediyordu. Paşa şimdi saflar arasında ilerledi ve süvarilerine seslendi. "Cesur dostlarım, düşman karşınızda. Çok mu az mı, kendiniz görebilirsiniz. Gerçekten de bizden kat be kat fazladır. Ama Allah'a güvenin ve cesurca savaşın. Burada kılıç elde ölmek, korkakça kaçmaktan çok daha onurludur. Transilvanya'nın ortasındayız. Kaçan, sınıra ulaşmadan peşinden koşanların kılıcıyla düşer. Peşinden kaçamayanlar ise padişahın yay teliyle. Başka seçeneğimiz yok, zafer ya da ölüm." Sonra Volahlara döndü. Onlara sert ve öfkeli sözlerle hitap etti. "Siz köpekler, siz, biliyorum ki ilk atışta hemen kaçmaya hazırsınız. Ama bilin ki arkanızdaki askerler, geriye bakan her birinizi anında yere serer." Paşa kendini ev sahibinin başına yerleştirdi. Çıplak kılıcını sallayarak safları bir kez daha gözden geçirdi. Arkasında duran Müslüman birliklerini gördü, kavun şeklindeki bakır kaplamalı miğferleriyle, uzun tüfeklerini ateşlemeye hazır. "Ne yapıyorsunuz?" diye hırladı paşa. "Tüfeklerinizi kaldırın, düşmanda bizden daha fazla var.
Sadece kılıçlarımıza ihtiyacımız olacak. Her biri cesurca düşmana saldırsın, başını eğer boynuna, işaret verdiğim anda. Sonra tereddütsüz 4 nala ilerle. Ev sahibi emredildiği gibi yaptı. Mağribliler tüfeklerini omuzlarına astılar. Geniş mızraklarını çektiler ve paşanın izinden ilerlediler. Kemeni'nin askerleri çelik bir duvar gibi karşılarına dikildi. Tüfekçiler birinci sırada, arkasında Lanzknechtler. Ortada Wenzinger, sağ kanatta John Kemeni duruyordu. Kanattaki birlikler Değirmen Barajı'nın arkasında ve mısır tarlaları arasında gizlice ilerliyordu. Düşmanı arkadan almak için. Türk ordusu Kemeni'nin ateş menzilindeki mesafeye geldiğinde, Kuçsuk Paşa aniden arkasını döndü. Askerlerine sağa sola baktı. Onlar hemen başlarını atlarının boynuna eğdiler, kılıçlarını sıkıca kavradılar. Mahmuzlarını serbestçe kullandılar ve rakiplerine bir kasırga gibi saldırdılar. Allah, Allah, İllallah, diye 3 kez yükseldi. Aynı anda John Kemeni'nin tüfekçileri ateş açtı. Atlıların arasına, anlık bir duman perdesi çöktü. Ama o dönemde tüfek ateşi pek zarar vermezdi. Gürültülüydü, ama tehlikeliydi çok daha az. Yalnızca birkaç Türk eğerlerinden süzüldü. Diğerleri öfkeyle uluyarak öne koştu. Wenzinger, arkebüsçülerinin yeniden yükleme zamanı olmadığını fark etti. Hemen Lanzknechtlerine ilerleme emri verdi. Bu birlikler Türk süvarilerini ancak arkebüsçüler yeniden yüklemeyi başarana kadar ya da yan filolar gelip düşmana vurana kadar tutabilirdi. Eğer o ana kadar tutunabilselerdi, Kemeni kesinlikle savaşı kazanacaktı. Ama Lanzknechtlerin safları ilk hamleden çöktü. Sonrasında gerçekten de umutsuz bir direniş oldu. Çoğunlukla paramparça olan saflardan kaçış başladı. Çaresiz tüfekçiler toplu olarak topuklarına çekildi ve tüm orduyu büyük bir kargaşaya sürükledi. Wenzinger tüm hattı yönetmeye çalıştı. Düzenli bir geri çekilme emri verdi. Emir doğru şekilde yerine getirilseydi, çatışma belki farklı sonuçlanabilirdi. Ama prensin bizzat liderlik ettiği süvari, orada kaldı. Karşı emirlere uyarak, Tümenler karşısında tek başına savaşmak zorunda kaldı. Ordunun geri kalanı çoktan pozisyonunu terk etmişti. Paşa, panik içindeki tüfekçileri kovalamayı bıraktı. Tüm gücüyle Kemeni'ye saldırdı. Kemeni aynı anda hem önden hem yandan tamamen kuşatılmıştı. Düzenli geri çekilmek için ne zaman ne de alan vardı. Çılgınca bir çıkış yolu aradı. Ama şaşkınlığı içinde fark edemedi ki kendi geri çekilen piyadelerini süvariler biniyor, yeni kurulan saflara telaşla dalıyor, kendi halkını ayaklar altında eziyor ve yedek bir hat oluşturma umudunu da yok ediyordu. Tüm ordu umutsuz bir kargaşaya sürüklendi. Piyade silahlarını yere attı, kendi süvarilerinin ve düşman süvarilerinin önünde her yöne kaçtı. Birbirlerinin topuklarında, yoluna çıkan herkesi ölüme sürüklüyorlardı. Ne generalin becerisi, ne de bir avuç kahramanın fedakarlığı savaşı kurtarabildi. Savaş geri dönülmez biçimde kaybedilmişti. Genel kaos içinde prens de kendini kaçak olarak buldu. Savaşın ön saflarında duruyordu doğal olarak, ama artık kendini en geride kaçanlar arasında bulmuştu. Zor zor önündeki kalabalığın önüne geçmeye çalışıyordu. Türkler kaçakların peşinden her yerde acımasızca koşuyor, ulaşabildikleri herkesi katlıyordu. Türk genç bir delikanlı prensin peşine düşmüştü gölgesi gibi. Çocuğun atı çok daha az yük taşıdığından hızla onunla eşitlendi. Sarığındaki şahin tüyleri bize onu tanıttı. Kuçsuk Paşa'nın oğlu Feriz Beg. Genç kahramanın yüzü heyecanla parlıyordu. Ama prensinki öfke ve utançla karanlıktı. Sık sık arkasına bakıyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Bir çocuğun önünde kaçmak zorunda kalmak. Yazık, ah, yazık. Tekrar durmaya çalıştı. Ama çılgın atı onu sürüklüyordu. Bu arada genç çocuk ona kılıcının uzanacağı kadar yaklaşmıştı. Önce prens, bu zayıf düşmanla dövüşmeyi küçümsedi. Ama ikincisi giderek daha cesur saldırılar yaptı ve sonunda prens kılıcını çekip darbelerini savuşturdu. "Defol git, küçük pislik," diye bağırdı Kemeni, öfkeyle köpürerek. "Eğer arkana dönersen, tüm südlük dişlerini kıracak bir darbe vuracağım boğazından aşağı." Ama atın bir hareketiyle Feriz Kemeni'nin yanına geldi. Parlayan gözlerle baktı prense, boyuna parlayan şam kılıcıyla bir darbe yöneltti. Kemeni, kılıcı iki eliyle yakalayıp muazzam bir karşı darbe indirdi. Tüm gücüyle, ukala genci ikiye bölecek şekilde saldıran bir darbe. Sanki genç bir kartal, bir panteri havada yakalamış ve onu hayatta kalma mücadelesine zorlamıştı.
Her iki kılıç da havada tıslayarak hızla birbirine çarpıyordu. Kemeninin atı yeniden tökezledi. Kırık bir ön ayakla öne düştü. Bu da Kemeni'yi fırlattı geniş bir alana. Feriz'e değil, Feriz'in atının başına çarptı. İki at bir araya gelirken Feriz'in darbesi prensin alnına indi. Prens atından inerken karanlık bir yüzle baktı genç rakibine. Kaşlarını çatmış, alnından kan akıyordu. Bir kez daha atına mahmuz verdi. Ama sakat hayvan yalnızca arka bacaklarında yükseldi. Binicisiyle birlikte devrildi. Ve ikisi de düşman süvarileri tarafından anında ayaklar altında ezildi. Vahşi kaçışın ortasında kimse prensin nerede düştüğünü fark etmedi. Ancak birkaç gün sonra, yırtılmış ve yıpranmış mantosu ile kırık kılıcı Segesvar pazarında Türk dolandırıcıları tarafından satışa çıkarıldı. Ve Michael Apafi tarafından satın alındı. Artık Transilvanya'nın tek prensi olan Apafi, bu eşyaları sonradan Fogaros'taki müzesinde sakladı. Apafi ayrıca savaş alanında cesedin aranmasını emretti. Düşmüş prense uygun ve onurlu bir defin vermek için. Ama çıplak ve sakat kalanlar arasında, kimse onun cesedini tanıyamadı. Savaş kazanılmıştı. Kuçsuk trompetlerin gösteriş içinde çalmasıyla filolarını geri çağırdı. Yenilmiş düşmanı kovalamaktan vazgeçti. Türk süvarileri hızla geri döndü. Bu, Türk ordularının alışılmış uygulamasının tam aksiydi. Genellikle zaferden sonra kazananlar da en az yenilenler kadar moral bozukluğuna düşerdi. Ama Kuçsuk onları en sıkı disipline alıştırmıştı. Dumandan siyah, kandan kırmızı geri döndüler. Ama en kanlıları hepsinin içinde Feriz Beg'di. Örtüsü kurşun deliklerle doluydu. Yarış başladığından beri bindiği 3. attaydı. Diğer ikisi altında zaten öldürülmüştü. Kuçsuk tek kelime etmeden oğlunu kucakladı. Alnından öptü. Kendi nişanını göğsüne taktı ve kılıçlarını değiştirdi. En yüksek onur buydu. Sağ kanadın lideri Ferhat Aga ise, mızrakların üzerinde ölü getirildi. Generalin önüne bırakıldı. Vücudu her türden yara taşıyordu. Kurşun yaraları, kılıç kesikleri, mızrak darbeleri. Kuçsuk atından fırladı. Cesedin üzerine eğildi. Ağlayarak öpücüklerle örttü onu. Ve Allah'a yemin etti ki bu adamın hayatı tüm Transilvanya'ya bedel. Ferhat gömülene kadar kasabaya girmeyecekti. Dervişler ölü adamı hemen çevreledi. Yıkadılar, kokulu keten bezine sardılar. Paşa bizzat ona güneşli bir yer aradı. Küçük bir koruluğun ortasında. Orada yüzü doğuya dönük olarak gömdüler. Bir mızrak başında sancak dalgalanıyordu çimenli mezarının üzerinde. Ve 3 gün boyunca nöbetçiler onu bekledi. Lanetli cinlerin ölü kahramanın cesedini parçalamasını engellemek için.